choose it. Don't let time choose for you. Don't let time... Merhaba arkadaşlar. Bugün The Stanley Parable'a oynuyoruz. Devam ediyoruz. Bugün de size iki son göstermeye çalışacağım. Yine buradan listemden, önceki bölümlerde gösterdiğim gibi listemde iki tane son seçtim. O sonları yapalım. İlk yapacağımız son baş kaldırış son. Yani bu anlatıcıya baş kaldıracağız. Sen kimsin diyeceğiz. Ben kimim diyeceğiz. Sen bize nasıl emir verirsin falan. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar. This the story falan. O ilk şeyi sen ilk videoda gördük. Merak ediyorsanız ilk videomu seyredebilirsiniz. Baş kaldırış sonunda ne yapmamız gerekiyormuş? Baş kaldırış. Gidelim bakalım. All of his co-workers were gone. What did it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Aynı şeyleri diyor arkadaşlar zaten, yani o yüzden hızlıca geçiyorum. When Stanley came to a set of two open, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he Yani wanted to stop farklı by the şeyleri employee lounge yapalım first, arkadaşlar. just Aynı to şeyleri admire it. tekrar etmeye gerek yok. Mesela burada beklemeye gerek yok Truly a mesela. room worth admiring, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Değil mi? Ama o senle ben atlayacağım, o yüzden Stanley oradan was so bad gitmeyeceğim. at following directions, it's incredible he wasn't 5 years ago. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about Önceki nothing bölümde but you bir buradan all gittik, this bir de buradan time. gittik. Ben buraya There's doyamadım. someone you've been neglecting, Bir daha bu yoldan Stanley. gideceğiz. Someone you've forgotten about. Evet, unuttuğum birileri var. Ama maalesef bunu yemezler anlatıcı. Öyle birisinin olmadığını ikimiz de biliyoruz. Maalesef bir daha yemezler. Your chance to redeem yourself, to put your work aside. Maalesef isim vermeyeceğim. Ve şimdi direkt dalacağım. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. Maalesef başka birisine inanmıyorum. Baş kaldırış vakti. As Stanley picked up the phone, a white light engulfed him, filling him not just with radiance, but with hope. Hope for a life reunited one... Wait. Oh, goodness. Stanley, did you just unplug the phone? Olabilir. No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly. I didn't even know that was possible. Let me double check. Tüm seçenekleri düşün bakalım. It's definitely here, clear as day. Stanley picks up the phone. He's taken to his apartment where he finds his wife, and the two pledge themselves to one another. Music comes in, fade to white, roll credits. Not picking up the phone is actually somehow an incorrect course of action. How's that even possible? None of these decisions were supposed to mean anything. I don't understand. How on earth are you making meaningful choices? Çünkü ben... What did you... Wait a second. Did I just see... No, that's not possible. I can't believe it. How had I not noticed it sooner? You're not Stanley. You're a Değilim, ben real haklı person. canım. Evet. I can't believe I was so mistaken. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. If you'd made any more wrong choices, you might have negated it entirely. It's as though you completely ignored even the most basic safety protocol for real-world decision-making. Or did you not grasp the severity of the situation? Well, I won't have that kind of risk on my watch. I'm going to stop the game for a moment so we can educate you properly on safe decision-making in the real world. Please observe this helpful instructional video. Türk taraf arkadaşlar, bu video Türkçe altyazı yok. Part of being a real person, but if used incorrectly can also be the most dangerous. For example, in this scenario, a hypothetical real person named Stephen has a choice. He could spend years helping improve the quality of life for citizens of impoverished third world nations. Or he could systematically set fire to every orphan living in a 30-kilometer radius of his house. Which choice would you make?
Remember that unlike here, the real world makes sense, and at no time should you make a choice that does not conform to rational logic. If you find yourself speaking with a person who does not make sense, in all likelihood, that person is not real. Allow the person to finish their thought, then provide an excuse why you cannot continue talking. Turn to a partner and practice saying, "My goodness, is it?" Hadi pratik yapalım. Evet. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant, and the feeling should subside. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. Welcome back. You may have noticed that this room has begun to deteriorate as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision-making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. This way, please. Evet, şimdi açamıyorum. Bak bunu yine bağlamış veya bağlamamış, emin değilim. Evet, oyun delirdi arkadaşlar. Bir defa daha oyunu çıldırtmaya başardık. Abi oha. Önceki bölümlerde yanda atlamıştık ya, bir daha yanda atlamayalım diye adam kapatmış. Imagine the main character dying senselessly halfway through the story. That story would make no sense at all. We just need to get you home as soon as possible before the narrative contradiction gets any worse. Unfortunately, it seems this place is not well equipped to deal with reality. Abi beni şimdi en başa mı döndürüyorsun? Tabi buradan da giremiyorum da artık en başa, haydi. Almost there. You'll take the door on the left, back to the correct ending, the story will have resolution once again, and you'll be home free in the real world. Bir dakika, beni ofisime döndürmüyorsun sen. Sen beni seçim odasına götürüyorsun. Now remember, all you need to do is behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ne yapacağım? Hadi yine sağdan gidelim. Bir dakika, ne olacak? No! Why did you do that? Quickly, hurry back in the other direction. Perhaps we're not too late. Evet, oyun bozuldu. Oyunu iyice bozduk. Geçmiş olsun. Yani istesek de istemese de diğer taraftan gideceğiz. Numaralar falan da değişmiş. Tamam, soldan devam, yapacak bir şey yok. Tahmin ettim de. Bu oda bir diğer seçenekteki sola sapmamız istiyor. Dinlenme odasından sonra işte o kapı. Onu birleştiren kapı. It's ruined. I can't believe after everything we talked about that my story, you've destroyed my work. Why? For what? What did you get out of that? What did you think was so special about seeing the game undone, left here like so much garbage? It's worthless now. And what am I supposed to do? Even if there were a way to continue, would it be worth it? To know that my story is now incorrect? How can I go back to that? I can't erase that knowledge. I'll have to live with it forever, reliving its impossibility forever. I couldn't live that way.
Is it better to shut the game down entirely? To willingly destroy all of my work? I don't know. What's the answer? What do I do? What do I do? What do I... No, I have to. I have to shut the game down. I have to. Abi oyunu mu kapatacaksın? Kapatma. Oğlum çekim var. Abi. Abi. Oyunu kapattı ya. Aha. Geçmiş olsun, oyunu bozduk. I'm here. I'm still here. Here in this pile of rubbish. With you. You. Who thought you were so clever. Now look where we are. My entire game is destroyed. It was the only thing in the world that was mine, and you've run it into the ground. What, did you think that would be funny? You just had to see? Didn't I impress upon you how important it was to be like Stanley? He actually knows how to do what I tell him to. He understands that if I say to do something, there's a damn good reason for it. That thought hadn't even occurred to you, had it? That there's a world outside of you? You're a child. Çocuksun. Oğlum ben değilim. My story. If you'd just gone through the door on the left, you would have seen it. There was a whole underground facility. You would have destroyed it and been victorious. Evet, it would have been so perfect. gördük. I worked so hard on it. I tried so hard. Aha, geçmiş olsun. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Acaba artı kapım açıldı mı diye merak ettim. Beklerim ben bunda. Arkadaşlar, oyunu bozma vakti. No! Why did you do that? Quickly, hurry! Aha, oyun delirdi. Geçmiş olsun. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly and always putting the story first. I'm quite sure you'll be up to the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bir de sağdaki kapıda da şaşırayım lan. Yine ben sağdan diyeceğim. Amaç oyunu bozmak değil mi? Why did you do that? Quickly, hurry! Aha, oyun bozuldu. Behave exactly as Stanley would. That means choosing responsibly Abi, and sıkıldım always artık. putting the story first. Ama Allah'ım Abdülcüsü bir defa daha yapacağım. To the task. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Tabii ki de right. No! Why did you do that? Quickly, hurry! Adam konuşmasını bitiremeden reset atıyorlar ya. That means choosing responsibly and always putting the story Tamam, first. sıkıldım. Tam soldan gideceğim. Aç sol kapıyı. Just follow my lead and you'll be fine. All right. When Stanley came to a set of two open doors, Şimdi sağ he diyorum. entered the door on his left. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Soldan deriz. Dediğim gibi. Aha, oyun tamamlamış. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Burada değişik bir şeyler diyor. Projeksiyon cihazı. Açabildiğimiz tek bir oda burasıydı. Onu da açamıyoruz şimdi. Çünkü oyunu bozduk. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Buradan aşağı da inebiliyorduk. Buradan aşağı da inemiyoruz. İlla ki yukarı çıkacağız. Yani artık oyun seçenek kalmadı artık. Yani tüm seçenekleri düzelttik. Mesela şu kapı açılıyordu diye hatırlıyorum ben. Ama o da açılmıyor. Patron ofisi düzelmiş. Yani benim hatırladığım patron ofisi böyle değildi. Stepping inside his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, until he saw the door with a voice receiver next to it. Surely behind this door lay all the answers to his questions. And beyond all probability, he knew the passcode. He had seen it on his boss's computer just last week. Night Shark 115.
Was this the code to open the door? Would it still work? There was only one way to find out. Stanley had been trained never to speak up, but now he would draw from within himself the courage to face the unknown. He drew a sharp breath and then spoke the code. Şu ne, ben sormadım. Bu oyunun şeyi. Hani o Stanley.exe diye bir program var. Onun resmi bu. Neymiş? I am the most expensive boss. Stanley spoke the code. Night Shark 115. He spoke it into the receiver. Ben dünyanın en pahalı patronuyum. Night Shark 115. Ve I'm sorry, is there a problem? You didn't mishear me, did you? Please speak the code into the receiver. Otherwise we can't get on with the story. This is a crucial step. Night Shark 115. Okay, fine, you're not gonna do it, but you know what? It's pretty humiliating to bring you this far, only for you to suddenly decide you have better things to do. I asked you for this one single thing, for your respect. The kind of respect Stanley shows for his choices. He knows what it means to take a story seriously. If you didn't want to see what I had to show you, then why did you come here? You had a choice, you know. You could have gone through the door on the right. You could have done whatever the hell you wanted over there. Why did you come this way? Speak. Say something to me. Explain yourself, you coward. Ve oyun bir defa daha yeniden başlar. Aha bitti. Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. Aha, Stanley ilerlemiyor. Stanley? Hello? Is everything okay? Stanley, please. Bir şeye benzemiyor musun sen? Aha, oyunu bitirdik. 3. bölümde oyun bitti. Are you listening to me? Can you hear me? Is everything alright? Aha, Stanley yapma. This is important. The story needs you to make a decision. It cannot exist without you. Do you understand me? Whatever choice you make is just fine. They're both correct. You cannot be wrong here. We can work together. I'll accept whatever you do. I simply need you to take that step forward, please. Choose. Do something. Anything. This is more important than you can ever know. I need this. The story needs it. Acaba dersten beklese hep bunları söylüyor mu ki, merak ettim. Really? Are you there? Are you listening to this? Stanley, are you there? Evet, bir tanesini tamamladık. Baş kaldırış. Hadi önce gitti. Sırada önce gitti. Galaktik kafe. Ayrıca bu arada oyunun sol üstünde falan bir şey yazdı mı? Yani bir şey ending diye ben görmedim de. Neyse. Ve oyun biter. Ama bizim için bitmez. Size bir son daha göstereceğim. O sonda oyun profisi son. Anladım. Burada artık anlatıcıyı biraz dinlememiz gerekiyor. Dinleyelim hadi. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Ne oluyor lan? Evet, oyunu iyice delirdi. Ayak sesleri duyuyor. Yağmur sesi de olabilir. Neyse. Biz ne işimize bakalım. Evet, oyunu iyice delirdi. Biz ne işimize bakalım. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bu kapıların kapalı olması gerekiyordu ama neyse. Anlatıcı, bu son için seni dinlemem gerekiyor. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Buna diyecek bir şey yok ama. Kendimi odaya kilitliyorum.
There was nothing here. No choice to make, no path to follow. Just an empty broom closet. No reason to still be here. Evet, maalesef seni dinliyorum bu sonda. O yüzden en son yarı yarıya, o yüzden çıkıp gideceğim. Close. Hadi lan. Burada seni dinleyeceğim. Stanley walked upstairs to his boss's office. Bakalım bu sonda ne yapıyoruz? Attitude bathroom. Ha, açılmıyormuş. Belki bir sonda açarız. Veya burasını. Ve işte patronun odası. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assembled an extra secret Bak burada deyince mouse yok, buraya deyince var. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Değil mi? Yoksa anlatıcı bana şifreyi vermez. Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. But no, this is what he was going to do instead. Arkadaşlar, diğer YouTuber'lardan isim kralı, burada istediğiniz kombinasyonu dirin, yine bir şey olmuyor. O yüzden ben biz 4 kombinasyon deyip yolumuza devam edelim. Buyurun. Stanley, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to Evet, şansa bağlılar. Bunu demeyi başarmıştı, şaşırtıcı. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Zaten burada bir şey yok. Siz göremiyorsunuz, ben de göremiyorum. Arkadaşlar şu an büyük ihtimalle yüzümün doğrusunu göremiyor olabilirsiniz. Evet, devam edelim. Asansörden aşağı indik bakalım. Bindik bir kıyamete, gidiyoruz kıyamete. Amin. Bindik bir Allah'ım. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It Aynen, was a stirring aynen. of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Burada şöyle bir şart var ama bu şart bir easter egg diye biliyorum ben, ama ne easter egg'i bilmiyorum. O yüzden o easter egg'i değiştireceğim. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Maalesef anlatıcı, burada ayrılıyoruz. Şurada ne diyor? If light is on, call exit 910'da immediately. Bir şeyler diyor mu? Ve escape. Evet arkadaşlar, bu sonumuzda escape'yi göreceğiz. Buyurun. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent Ölecek death. miyim? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Maalesef devam etmeyeceğim. Oyun krodisi son diye bir At this point, sonmuştu. Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Aha. Yine bir bilinmezliğe mi atlıyoruz? Haydi. Bakalım o bilinmezlikte ne olacak? Sanki portaldaymışım, düştük. Aha, ilerliyoruz. As the machine whirred into motion and
when Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence. Bir şeye sap bile olmadık. Stanley Bir altına can't sap see bile olmadık. the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Abi ölecek miyim? Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. Başta bir anlatıcı In derdi, a single inanmıyorum. visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Aha. Bir şey yazıyor sanki. Oyunu bitirdik herhalde. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Arkadaşlar şey için özür dilerim. Hemen telefonu sessiz alıp yolumuza devam edelim. Şuraya ilerlememi istiyor büyük bir ihtimalle. The Stanley Parable. Evet, oyunun şeyi. When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Evet. Nature Paints. Doğal resimler. Stanley's Computer. Evet, bu kompüterda çok çalıştın Stanley. Ve oyun trofisi. Office Layout. Stanley'in odası. Buradan böyle çıkıyoruz. Buradan deliyoruz. Yine böyle bir oda. Buradan devam ediyoruz. Koridor. Ve seçim odası. Ama devam yok. The Two Doors. Neymiş? Dur okuyacağım. The set of two open doors was the very first concept piece of the Stanley Parable's design. Once the door was stated, the rest of the game emerged as an essential of it and expression of the concept falan bir şey diyor ama tam anlayamadım tabi. Biraz anladım. Ve burası yine benim ofisimden çıkamıyorum. The Office 1 numara, 2 numara, 3 numara kapılar. Ama tabi arkasında bir şey yok. Ve açılmıyor. Buton Sounds. Buna basınca sanki diğerleri şarkı şeklinde çalıyormuş, nota şeklinde çalıyormuş gibi sandım. Ve evet. Credits. Office Computers. Evet, birisi burada Cloud oynuyor. Birisi kod yazıyor. Ve yine burada bir seçim. Sol mu sağ mı? Bence de ikisi de aynı yere diyor ama emin değilim. Hadi sağdan gidelim. Boss Office. Bunu gördük. Ama diğerlerini görmedik. Allah neymiş? Suggestions from the development of the Boss Office. Acaba mevsimden mevsime mi değişiyor ki? Mesela burası hapishane gibi gözüküyor. Burası neye benziyor ben de çıkaramadım. Burası ne? Ben bu misile Desmet'le ölçtürmeyeyim, ona göre deseceğim. Office Clock.
Ses gelmiyor. Geliyorsa bile az geliyor. Ben duyamıyorum. Underground. Escape mean control facility. Escape. Voilà. See how it's impossible for the player to do anything in this room. Perfect example of poor level design. Kaç canım kaç. Daha ben bu misyonu tamamen desemedim. Evet, en son oraya gideceğiz demektir. Freedom ending. Evet. Büyük ihtimalle ilk bölümde de yine bu ending'de görmüşüzdür. Emin değilim. Cut down desk. Valla. Bu neyin kafası ya? Neyse salla. Freedom ending. Monitor room elevator. Evet, basamıyorum. Cloud down room. Vay be. İleride de Stanley Parable on off görüyorum. Ve burada yine iki farklı son var. Ne diyorsun? Dame designed mock-up. Stanley's office. Benim bildiğim Stanley ofisi bu. Diğerleri nereden delme? Burada iki tane bilgisayar var mesela. Neyin kafası bu? Abi insan bu müzede. Narrator emails. Are you a rock? Sen taş... Ne oluyor lan? Arkadaşlar oyunun size %100 göstermek istiyorum da oyun %100 gösterilmez ki abi. Oyun o zaman video sürecek 1 saat. Ki ben 10 dakika olmasını istiyorum. Yani bir önceki video bile 10 dakika olur diye umuyordum. 35 dakika sürmüş. Alien Base mi? Böyle bir son mu var? Ya da böyle. Hold and up of the battlefield fighting aliens. Evet, uzaylılarla dövüşürken çok güzel, o yüzden geçiyorum. Mainstream room. Yasakçı. Herhalde başladığımız noktaya geri geldik. Ve evet, başladığımız noktaya geldik. O zaman bakmadığımız yerlere gidelim. Şimdi bu yolun sonunda şey var. Bir adam konuşuyor. Yani bir anlatıcı konuşuyor daha doğrusu. Ama orasının bir son olduğundan şüpheliyim. Ama yine de oraya en son gideceğim. Gitmediğim bir yer var diye hatırlıyorum. Mesela burası. Sending. Abi oyun direkt portala benzemeye başlıyor hemen.
Portal'a benziyor. Sending model. Sending derken Sending levers. Evet, levers'ları çekemiyoruz. Escape menü. Kaydediver yok burada. Ama diğerleri doğru. Bir şey olmuyor. The apartment timer. The cargo lift. Aa, sanki burada bir ölmeli bir son mu vardı? Öyle bir şey diye hatırlıyorum. The lounge. Evet. Yine etrafında dolanmaya mı başladım ben ya? Abi. Her yere dolaştık mı? Her yere dolaştık şu anlatıcının oraya edeceğim. Ben buradan geldim değil mi? Dur bir. Ha dur, buraya bakmadık. Meeting room. Buluşma odası. Seçenek 1. First choice, obey, disobey. Obey ne demek ki? Ben önce obey'in ne demek olduğunu bilmem lazım ki arkadaşlar size de anlatabileyim. İtaat etmek. Ha. Obey, itaat, disobey, itaat etmemek. Obey, staircase, disobey, launch, maintenance. Seçenek 2. Okuyamıyorum ki. The other entrance would be hidden depending on how you entered. Seçenek 3. Staircase. Vent. Şu maintenance neresi ya? Maintenance'ı biliyor gibiyim de oradan bir vent diye bir yer mi varmış? Vent dediği bu şey mi ya, yoksa o kameraların olduğu yerden bir de yukarıdan mı ne bakıyoruz sanki, öyle bir yer vardı. Öyle bir son mu ne vardı? Ya son mu? Öyle bir şey var diye hatırlıyorum. Buraya battık mı? Hatta buradan deldik değil mi? Doğru. Abi video çok uzun olmasını istemiyorum ama istemsiz çok uzayacak gibi gözüküyor. Arkadaşlar o zaman dikçe tek bir yer kaldı. O da şu herif. Ve ben o herifi kaybettim. Yani nereden çıktı ya bir soruya? Bir dakika. Dur ben başa edersem bulurum onu. Dur. Heh. Başlangıç burası. Evet, aradığım yeri buldum, burası. Bakalım burada ne oluyormuş. Narration. Arkadaşlar duyuyor musunuz bilmiyorum ama ben duyuyorum. Anlatıcı konuşuyor. O zaman arkadaşlar diyelim şu bölümümüzü bitirelim. Nereden bitiriyorduk? Şurada bir yerde bir The Stanley Parable on off diye bir düğme vardı. Oraya ederiz. Evet, exit.
Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. Değil How mi? they wish to control one another. Değil mi? How they both wish to be free. Değil mi? Vay be. Bu kadın anlatıcı kapıları kapatmıyor. The Stanley Parable. On off. Abi şimdi gerçekten off yapınca şu an onda oyun derken kapanırsa video lider arada da o kadar da çılgın bir oyun olduğunu zannetmiyorum. The Stanley Parable. O kadar çılgın mısın? Hadi oyun elveda. Shut down. Can you see? Can you see how much they need one another? Evet. No, Diğer anlatıcıyı ver perhaps bana. not. Sometimes these things cannot be seen. Yani. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this Escape game. çıkış tuşuna As long bak. as you Oyunu move forward, you'll be yenmenin walking mi? someone else's path. Stop now. Your only true choice. Whatever Escape ve ne? Menüye dönüşüne basmamı istiyor. you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Sonuç? Nothing. Evet. Yani 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Oyun bitti. Oyun bitti arkadaşlar. Yani oyunun artık son noktası da bu olur herhalde yani. Stanley ölür ve oyun biter. Ama tabi bizim için en son bu bölüm için oyun biter ama bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.